Fazla baskın karakterliyim. Ama sürgüne Miami'ye. Dışarı çıkamaz hale geldim İstanbul'da. Doğuma kendim araba kullanarak hani doğuma gittim. Dışarı çık Şeyma, gez Şeyma. Ben Yengeç burcuyum. Bir koca, 3 tane çocuk. Beni böyle bilin. Acun hamileliğin sırasında seni Miami'ye sürgüne mi gönderdi? Yani hep bir sürgün muhabbeti var. Bir sürgün. Sürgün yani. Ama sürgüne Miami'ye, anladın mı? Miami'ye. Ay ye. O kadar şanslıyım arkadaşlar. Sürgüne Miami'ye yollandım. Böyle bir haber çıktı değil mi? Evet. Başlık manşet yapmışlardı, bunu hatırlıyorum. Böyle bir şey Hangi gazeteci? Aynen hatırlıyorum. Ne düşünüyorsun? Nasıl geçti yani hamileliği? Evet, açık söylüyorum. Tabii ki de doğru, yani evli adamdan hamile kalma gibi bir durum söz konusu olmuş olduğu için, tabii ki de bütün çok ünlü bir insandan dolayı olduğu için ve ben de öyle olmaya başladığım için tabii ki de merak edilen kadın kız haline geldim ve ben de evet ünlü olmaya başladım. Ünlüler dünyasına girmiş oldum. O yüzden de şöyle oldu. Dışarı çıkamaz hale geldim İstanbul'da. Çünkü bütün kameralar, herkes doğal olarak, insanlar bile yani hani benim fotoğraflarımı çekmeye çalışıp hani karnım nasıl, ne durumda, ne yapılıyor, hani nasıl gidiyor Şeyma'nın hayatı gibi bir durum oldu. O yüzden de zaten ben doğumu Miami'de, Amerika'da yapmak istiyordum. Miami'de zaten çok gittiğimiz, bulunduğum bir yer olduğu için ve sevdiğim bir yer olduğu için böyle tamamen rahat, terliklerini giyin, şortunu giyin, dışarı çık durumu. Ben de hamileliğimi zaten orada geçirmek istedim. O yüzden de hani ben teklifte bulunarak Acun'a gidebilir miyim? Gittim. Orada bir herhalde 4-5 ay kaldım hamileliğim döneminde. Hani hiç dönmeden. Orada doğumumu yaptım. Orada çok rahattı. Kimse yanımda yoktu. Sadece Selda diye arkadaşım son 1 ayına gelmişti galiba, 2 ayına. Tek başımaydım. İngilizcem de hiç iyi değildi gerçekten o dönem. Hiç. Şimdi de muhteşem demiyorum. Ama hiç yani sıfırdı. Ve kendi kendime yine de orada bir şekilde survive ediyordum. Yani hani insanlarla iletişimi falan yapabiliyordum. O yüzden işte orada zaten böyle kendimi zaten senin yapamayacağım bir şey yok deyip kendi kendime böyle hani İngilizce öğrenmeye falan başlamıştım. Sonra arkadaşım geldi ve çok böyle çok rahat, çok güzel, hani böyle huzurlu bir dönem geçirdim orada. Hamilelik geçirdim. Doğuma kendim araba kullanarak hani doğuma gittim. Ondan sonra annem yanımdaydı. Hani annemin İngilizcesi yok. Sonra Selda geldi. Selda Halloween partideydi. Selda'ya mesaj attım. Selda böyle geldi sarhoş falan. Ondan sonra böyle göbeğime, işte geceydi çünkü saat 5. Göbeğime hani böyle neydi o dinleme cihazı takılıyor ya hani. Selda geldi. Çok eğlenceli biridir. Tanıştım belki değil mi? Eventimizde. Neyse, çok tatlıdır. Geldi böyle makine hani duf duf, hani bebeğin kalp atışlarını dinliyor. Duf 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 yapıyor. Selda böyle böyle falan yapıyor bana karşı, ben böyle ölüyorum gibi acı çekiyorum falan böyle. O zaman tabii ben 23'e yeni basmıştım. 23 yaşındaydım. Düşün ya, hani bana mesela 22 yaşındayız, 23 yaşındayız diyor. Arkadaşlar yani ben 22-23 iken ben bayağı bebektim ya. Hani hani benim burada böyle kocaman etim falan var, et falan vardı. Hani ben böyle işte 23 iken 19-18 falandım, hani anladın mı? Şu anda böyle 23, ben böyle aramızda yani şu anda bizim 7-8-9 yaş mı var? Nasıl yani? Çünkü 21'ler falan da var. Yani bu kadar yaş mı var gerçekten, biz şanslıyım. Ama yani ben 23 dönemde en bebek oldum. Hani yapamadığım bir dönemde hamilelik dönemi yaşadım. O yüzden de evet, çok aslında özel bir dönem ve çok rahat, çok böyle calm, hani böyle special, hani böyle çok özel geçmesi gereken bir dönemken benimki kendi kızımla öyle geçti. Ama bir yandan da işte kendi başıma kalmış bir şekilde geçti. Ama hep ben de o zaman Allah'a sığındım. Burcu Esmersoy, işte Oğulcan Engin gibi insanlarla kankaydın. Çok sürekli onlarla beraberdin. Neden artık birlikte görünmüyorsunuz? Arkadaşlarımın bana en çok sorduğu soru bu, biliyor musun? Gerçekten. Gerçekten de ne oldu diye. Hani belki isimleri burada geçiyor diye rahatsız oldular ama özür dilerim, hani yanlış bir soru değil konusu. Çünkü sonuçta her zaman beraber olduğumuz bir dönem vardı. Yani şöyle, Oğulcan
Hala benim canım kardeşimi çok seviyorum ama çok tatlıdır, çok özeldir gerçekten. Hani ben anne zaten Seda ablaya bayılırım, Sinan abiye bayılırım. Bence onlar da beni zaten çok severler. Çok tatlılar. Sinan abinin eşi Ayşe abla çok şeker. Elif, Engin bir böyle bal küpü. Hani böyle bir bal küpü yanına sırtını koyup bal koyabilirsin. Mirza gibi. Çok tatlı, çok akıllı, çok düzgünler, çok tatlı bir aileler. Oğulcan o yüzden Oğulcan'la bizim özel bir şeyimiz vardı. Hani kardeş kardeşe küstü gibi bir durum olur ya. Ama anlayabiliyorum. Sonuçta benim ortam çok değişti. Onlardan çok uzaklaşmış gibi oldum. Ama aslında bu benim hani hayat böyle gitti diyelim. Keşke onlar da benimle beraber olabilse. Ben onlarla beraber olabilsem. Ama dediğim gibi o kadar da büyük modernlik, öyle bir hani kafa aşınmış öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden ne olacağım tabii ki de Acun abisiyle beraber. O yüzden de pek görüşemiyoruz ama anlıyorum ama olacağım sadece içinden geçenleri bil. Burcu konusu. Burcu'yla biz gerçekten çok yakındık. Hatta Burcu benle yakın diye başka birileri ona böyle şey bile almıştı. Ne denir? Hani tavır bile almışlardı. O yüzden hani Burcu yine benim yanımdaydı. Sonra YouTube olayına girdi Burcu. Bak bir anda ağzımdan çıktı biliyor musun şu an düşünürken. Çünkü hatırlıyorum ben Miami'deydim. Bana destek olur musun dedi. Ben de o ne isterse yaparım zaten. Ve YouTube'u çıktığı zaman ben de ona bayağı bir onun storylerini falan koydum. Arkadaşım çıktı swipe'a falan. Ama bir dürüst olmak gerekirse Burcu'dan hiç bunun şeyini kendimde almadım. Hani bana karşı geri dönüşünü almadım. Ama tabii ki de bu bir arkadaşlıkta alışveriş olayı değildir. Asla yanlış anlaşılmasın. Ama şimdi böyle bakıp böyle hani düşününce inşallah yanlış bir şey düşünme. Beraber Maldivlere gitmiştik aslında. Oteli falan o karşılamıştı. Hani o da belki öyle bir şey mi yaptı bilmiyorum. Yani hani beraber gezdiğimiz, tozduğumuz da olmuştu. Hani çok güzel zaman geçirdiğimiz olmuştu. Yani belki onun yaşam tarzı ve benim yaşam tarzımdan dolayı biz ayrıldık diyelim. Ben de neden hani arkadaşlığımız bitti gibi bir durum oldu söz konusu bilmiyorum. Ben enerjisel çok uyuz bir tip oluyor olabilirim belki de o tip insanlar için. Fazla baskın karakterliyim. Yani anladın mı? Benim gibi bir karakterin arkadaşı olmak çok fazla öyle değil mi Ayşe? Sanki böyle hani çok belki hani yorabilirim anladın mı? Hani çok baskınım çünkü. Çok fazla enerjim var ve belki yoruyor olabilirim benimle böyle bir arkadaşlık oluyor olma. Halbuki çok da easy going bir tipimdir aslında. O yüzden de arkadaşlarım çok etrafımda var ama hani böyle bir insan için belki benim yanımda arkadaş olmak biz çakışıyor olabiliriz. Kıskanıldığını düşünüyor musun? Kıskanıldığımı düşünüyor musun? Ben her zaman buna hayır neden kıskanılayım ki işte hani falan derdim. Ama galiba kıskançlık duygusu çünkü bende yoktur. O yüzden ben düşünmüyorum. Ama galiba olabiliyor. Yani o kıskanmayı kötü niyetle hiçbir zaman hayatımda kıskanmadım. Eğer şuna da kıskançlık diyorsan ya ne güzel bir evlilikleri var. Bu kıskanmaksa eğer evet bunu kıskandım. Ama hiçbir zaman kötü bir düşünceyle hani ay güzel evlilikleri var diye hiçbir zaman değil de hani çok güzel hani maşallah ya ne kadar güzel oyun var diye ama bu hani kıskanmaya giriyorsa dürtüsüne güdüsüne eğer evet ama hani kötü niyetle kıskançlık hiçbir zaman kimseye bende olmadı. Tekrar evlenmeyi düşünüyor musun? İstiyor musun? Ya da yani böyle hayalinde olan biri var mı? Ben yengeç burcuyum. Zaten beni tanıyanlar nasıl böyle bir yengeç burcu olur falan derler. Şimdi gerçekten Şeyma'nın aslında ben, annem, babam, kardeşim, ablam ve ben ve anneannem, rahmetli anneannem biz beraber cozy bir evde her sabah kahvaltısını sabah 7'de eden, her akşam saat 6'da 7'de babadan önce eve gelmek zorunluluğu olan ve saat 7.30-8'de hep beraber yemek masasına oturulacak şekilde bir aileden büyümüş. Bütün iyi niyetlerini bize böyle yansıtmış ve bizi öyle büyütmüş bir ailenin içerisinde büyüdüm diyeyim. Ve ben 18 yaşından itibaren yaşadığım hayat bana getirdiği durumlardan dolayı, yaşadığım durumlardan dolayı ben kendimi dediğim gibi her ortamda, her bir pozisyonda
bir şekilde kendini çıkarmasını bildiğim diyorum ya bunu sürekli. Ben 18 ve bu yaşıma kadar hani o en şey dönemi, sancılı dönemde yaşadığım dönem. Oradan bu şekilde çıkmasını bildim. Evde oturup değil de dışarı çık Şeyma, düşünme Şeyma, gez Şeyma, bunları kat kendine Şeyma. Ve o dönemimde ben kendimi bu karaktere dönüştürdüm. Ve şu anda ne istiyorsun diyorsanız, gerçek içtenlikle söylüyorum. Bir koca, 3 tane çocuk, evimde oturmak, istediğim zaman onunla partilemek ama sabah kahvaltı ve akşam yemeğini beraber yemek istiyorum. Hani bunu hiçbir zaman yaşamadım. Evlilik döneminde de yaşamadım ama ben böyle büyüdüm. Biz böyle bir aileyiz aslında. Bunu istedim ama benim yaşadığım hayat şartlarından dolayı ben bundan böyle kendimi çıkarmakta bulabildim kendimi. Çünkü yani öldüreyim mi kendimi? Hani anladın mı? Ne yapacağım? Hani böyle sürekli Kur'an falan okuyordum. 2 kere falan Kur'an'ı bitirdim. Namaz kılıyordum. Ne yapacağım? Ne yapayım? Sonra böyle oldu. Ben buna yönlendirildim ben. Ve böyle olduğu için, yaşadığım için şu anda da tamamen party girl imajı. Okey, böyle düşünün, böyle olsun. Ben bunu size zaten veriyorum. Beni böyle bilin. Party girl olarak önemli değil. Ama benim istediğim şey gerçek bir hani evlenmek, evimde oturmak, akşam yemeğini yapmak, istediğim zaman dışarı çıkayım, partileyeyim, event'e de gideyim ama yine yani evimde sağlıklı, sağlam, base'im olan bir yerde kalayım. İsteğim bu. Sana takan magazin programlarına ne demeli? Seninle dertleri nedir? Yani hatta hakaret etme seviyesine kadar geldiler. Niye sana karşı bu kadar sert bu insanlar? Bunlar bence şimdi Türkiye'de bir figür oluştu. Şeyma Subaşı. İstersen buna boş de, bok de, kaka da böyle söyleyeceğim ama istersen süper de, istersen güzel de, istersen iyi de, ne dersen de buna. Ve böyle bir karakter, bir figür oldu. Sanki dizi karakteri gibi. Ve bu dizi karakteri Şeyma Subaşı çok seveni de oldu, çok sevmeyeni de oldu. Siyahla beyaz gibi ama bunun grisi olmadı. Ve Şeyma Subaşı'ya iyi bir şey söylemek, onun hakkında, bu herkes için geçerli. İyi haberi yapmak, konuşmak, daha çok tıklanmak değil de kötüleyerek kötüsünü konuşmak daha çok tıkaldı. Daha çok haber oldu, daha çok izlenildi, daha çok merak edildi. O yüzden Şeyma şu anda ne kadar iyi bir şey yaparsa yapsın, Şeyma'nın iyi bir şeyi zaten konuşulmaz, haber olmaz, tıklanılmaz, o ilgi çekmez. Ama Şeyma'nın her şeyi, yaptığı her şeyi bir kötü yani şeye bir vurulursa eğer, hani ne diyeyim, o kelimeleri söylemek istemiyorum, o yüzden şey diyorum şu anda. Vurulursa daha çok izlenileceği için, daha çok tıklanılacağı için, daha çok ilgi çekeceği için onlar da şu an tamamen sabah programlarında, akşam programlarında, magazinlerde, bilmem nelerde beni tamamen kötülüyorlar. Bu bence onların beni sevmediğiyle falan alakalı değil. Öyle bir şey düşünmüyorum. Beni niye sevmesinler? Tanımıyorlar ki beni. Hani herkesin hayatı, herkes kendi olanı, imkanını, neyini, her şeyini, daha fazlasını, olduğundan daha fazlasını göstererek Instagram'a paylaşıyorsunuz. Hepsi. Ben kendi hayat tarzımı, yaşam tarzımı paylaşıyorum. Daha azını paylaşıyorum diye mi ben nefret ediliyorum, sevilmiyorum? Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onlar öyle bir hani öyle gidiyor o olay. Sevmiyoruz. Ben de sevmiyorum. Hani öyle bir, anladın mı? O konuşma, öyle bir konuşalım. Şeyma Subaşı yeter ki yazalım Twitter'a, konuşalım, yapalım, haber yapalım. Daha çok tıklattıralım. O bizim figürümüz, bir oyuncağımız olsun. Ona vuralım, gitsin falan, öyle bir durum oldu yani. Bazen insanlar diyor işte Şeyma Photoshop yapıyor fotoğraflarına. Hani sen hani bir post paylaşırken hiç Photoshop yapıyor musun ya da oynuyor musun resimlerinle? Ne yapıyorsun? Yani bir Instagram'a bir fotoğraf koyacaksın diyelim. Aldın fotoğrafı. Ne ekliyorsun üstüne ya da çıkarıyorsun? Ben fotoğraf şimdi saliyeser bir şey yani. Tık, yani o anda gözün böyle de olmuş olabilir, şöyle de olmuş olabilir. Dudağın böyleyken böyle de çıkmış olabilir. Hani her açı, o yüzden bir sürü çekiyorum zaten. En iyisini buluyorum. Ben fotoğrafı koyarken olduğumdan daha kötü gözükmek ya da daha çirkin gözükmeyi değil de zaten olduğumu koymayı ve birazcık daha renkleriyle oynayıp koymayı seviyorum.
Şimdi eğer yüzümde sivilce çıkmışsa ben niye sivilceyi buradan yok etmeyeyim de koyayım? O yüzden tabii ki de eğer böyle şeyler olduğunda yapıyorum. Ama o büyük değişim, hani o büyük inceltme falan, zaten hani inceltmeleri de yapacaksam kalınlaştırabilirim. Hani onlara ihtiyacım yok. Fotoğraf çekme açılarını biliyorum, öğrendim. Nasıl çekersem, nasıl olursam daha iyi gözükeceğimi, daha iyi olabileceğini biliyorum. Daha uzun gözükebilirim, daha şey gözükebilirim. Öyle olduğunda daha kısa gözüküyorum. Geçen gün bir tane fotoğraf koydum. Üstten çekilmiş belli ki. Bacaklarım gözükmüyor. Gerçek halim bu falan. Peki.